Gökyüzünün dili sessizdir ama etkisi derindir. Ve şimdi 11 Haziran 2025'te Yay burcunda gerçekleşecek olan dolunay hepimizi kendi hakikatimizle yüzleşmeye çağırıyor. Bu dolunay keşfetmek, sorgulamak, inançları sınamak ve büyümek isteyen ruhlar için güçlü bir dönüm noktası. Bir yanda bilgiyle gelen aydınlanma, diğer yanda inatla tutunduğumuz kalıpların çözülüşü var. Bu kayıtta her bir yükselen burç için bu dolunayın ne anlama geldiğini detaylarla inceleyeceğiz. Hazırsanız gökyüzünün rehberliğinde kendi yolculuğunuza doğru birlikte adım atalım. Merhaba koçlar, dolunay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 11 Haziran 2025 tarihinde saat 16.46'da 20 derece 40 dakikada bir yay dolunayımız var. Bu dolunay sizler için hayatı daha geniş bir perspektiften değerlendirme, eski fikirleri geride bırakma ve yeni bir anlam arayışına yönelme sürecini başlatıyor. Bu dolunay haritanızın 9. evinde meydana geliyor. Bu ev inanç sistemleri, yüksek öğrenim, yurt dışı bağlantıları, hukuki meseleler ve hayat felsefenizle ilgilidir. Tam karşısında ise 3. evinizde Güneş var. Bu karşıtlık yakın çevreyle kurduğunuz iletişim, günlük düşünce yapınız ve bilgi alış şekliniz ile daha yüksek anlam arayışlarınız arasında bir gerilim yaratabilir. Sizler için artık böyle gelmiş böyle gider demek yeterli olmayabilir. Bilginin ve inancın dönüşümü gündeme geliyor. Belki bir eğitimi tamamlıyorsunuz, belki yurt dışı bağlantılı bir plan sonuçlanıyor, belki de ideolojik bir dönüşüm yaşıyorsunuz. Dolunayın en dikkat çekici yönlerinden biri Ay ve Güneş'in hem kuzey ay düğümüne hem de güney ay düğümüne kare açı yapıyor olması bu kadersel bir dönemeçte olduğunuzu gösteriyor. 12. evdeki kuzey ay düğümü sizleri bilinçaltı, ruhsal farkındalık ve teslimiyet temalarına yönlendirirken 6. evinizdeki güney ay düğümü artık işe yaramayan çalışma düzenlerini, sağlıkla ilgili eski kalıpları ve sürekli kontrol etme ihtiyacını bırakmanız gerektiğini vurguluyor. Bu dönemde iç sesinizi dinlemek, sezgilerinize kulak vermek ve ruhsal anlamda kendinize alan açmak çok önemli olacak. Gerçek bilgi yalnızca dış dünyadan değil, içinizden de geliyor. Haritanızın 1. evinde kavuşum yapan Neptün ve Satürn sizi dış görünüşünüzden tutun da hayata bakış açınıza kadar birçok alanda yeniden yapılandıracak. Bu dönemde kim olduğunuzu, nereye ait olduğunuzu ve neye hizmet ettiğinizi yeniden tanımlıyorsunuz. Ancak 4. evinizdeki Yengeç burcundaki Jüpiter bu kavuşuma kare açı yapıyor. Aile içindeki sorumluluklarla kendi bireysel kimliğiniz arasında çatışmalar yaratabilir. Ailevi yükler, ev konuları, geçmişten gelen bağlılıklar sizi yavaşlatıyor olabilir. Fakat bu gerilim sizleri büyümeye ve olgunlaşmaya zorluyor. Kendi alanınızı tanımlamak için önemli bir fırsat bu. Öte yandan 11. evinizdeki Kova'daki Retro Plüton ile 2. evinizdeki Boğa burcundaki Venüs arasında kare açı, gelecek hedeflerinizle maddi kaynaklarınız arasında bir baskı yaratabilir. Hayal ettiğiniz gelecek için mevcut gelir yapınız yeterli mi? Yoksa değer verdiğiniz şeyleri yeniden tanımlamanın zamanı mı geldi? Bu sorular önümüzdeki günlerde gündeminize gelebilir. 5. evinizdeki Aslan burcundaki Mars, Uranüs ile yaptığı kare açıda maddi anlamda beklenmedik harcamaları ve riskli yatırımları gündeme getirebilir. Özellikle spekülatif işler, borsa ya da aşırı cesaret gerektiren yatırımlar konusunda temkinli olmanızda fayda var. Merkür'ün de Neptün'le yaptığı kare açı özellikle aileyle iletişimde yanlış anlaşılmalara açık bir atmosfer yaratıyor. Bu süreçte duygusal karışıklıklar, geçmişe takılmalar ve içsel karmaşalar yaşayabilirsiniz. Ancak Satürn'ün Uranüs ve Plüton'a yaptığı destekleyici açılar bu dönüşüm sürecinde sizlere sağlam ve kalıcı bir yapı kurma şansı sunuyor. Eğer adımlarınızı planlı ve bilinçli atarsanız bu dolunay uzun vadeli kazanımların temelini atabilir. Sevgili koçlar, bu dolunay sizleri derin bir sorgulamaya, içsel bir dönüşüme ve hayata daha yüksek bir bilinçle bakmaya davet ediyor.
Manevi gelişim ile maddi düzeni, bireysel hedeflerle toplumsal sorumlulukları dengelemeniz gereken bir süreçtesiniz. Kapanışlar yaşayabilirsiniz, evet. Ama her kapanış yeni bir bilgelik kapısının da aralanmasıdır. Kendi gerçeğinize cesaretle yürüdüğünüz bir dolunay olsun. Görüşmek üzere. Merhaba boğalar, Dolunay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 11 Haziran 2025 tarihinde saat 16.46'da 20 derece 40 dakikada bir yay dolunayımız var. Bu dolunay sizleri derin bir yüzleşmeye, bırakmaya ve dönüşmeye davet ediyor. Bu dolunay haritanızın 8. evinde meydana geliyor. Bu ev ortak kazançlar, miraslar, vergiler, borçlar, ruhsal krizler ve dönüşüm temalarıyla ilgili. Karşısında ise Güneş 2. evinizde, yani özdeğeriniz, kişisel kazançlarınız ve maddi güvenliğiniz alanında yer alıyor. Bu karşıtlık benim olan ile başkalarıyla paylaştığım arasında nasıl bir denge kuruyorum sorusunu gündeminize taşıyor. Kendi kazançlarınızla ortak kaynaklar, maddi bağımsızlıkla duygusal bağlılıklar arasında bir karar vermek noktasına geliyorsunuz. Belki de bir borcun kapanışı, bir yatırımın geri dönüşü ya da psikolojik bir yükün sonlanışı söz konusu. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için teşekkür ederim. Bu dolunay aynı zamanda 11. evinizdeki kuzey ay düğümüne ve 5. evinizdeki güney ay düğümüne de kare açı yapıyor. Kuzey ay düğümü sizleri yeni sosyal çevrelere, geleceğe yönelik vizyonlara ve kolektif faydaya yönlendirirken güney ay düğümü geçmişten gelen aşk, çocuklar ya da yaratıcı projelerle ilgili bir takıntı ya da saplanmışlığa işaret edebilir. Bu görünümle birlikte artık yalnızca keyif aldığınız ve size güvenli gelen alanlarda kalamazsınız. Yeni insanlarla tanışmak, geleceğinizi şekillendirmek için bireysel alanınızdan çıkmanız gerekebilir. Bir aşk ilişkisi ya da çocuklarla ilgili bir süreç tamamlanabilir ya da sizi yeni bir bakış açısına zorlayabilir. 12. evdeki Satürn ve Neptün kavuşumu ki Jüpiter'le de bir kare açısı var. Bunların iç dünyanızda derin bir temizlik, farkındalık ve yeniden yapılandırma sürecini başlatıyor. Bilinçaltınızda bastırdığınız korkular, inanç kalıpları ve geçmişten gelen yükler artık yüzeye çıkıyor. Bu kavuşuma Jüpiter'in yaptığı kare açı ile zihinsel olarak çok fazla bilgiye maruz kaldığınızı, iletişim kaynaklı kafa karışıklıkları yaşayabileceğinizi gösteriyor. Bu süreçte duyduklarınızı hemen doğru olarak kabul etmeyin. Ruhsal anlamda yalnız kalma ihtiyacınız artabilir. Meditasyon, terapi, dua ve sanatsal faaliyetler size iyi gelebilir. Bu dolunay esnasında Venüs ile Plüton arasında bir kare açı var. Benlik ve kariyer arasında bir dönüşümden bahsediyor olacak. 1. evinizdeki Venüs ile 10. evinizdeki retro Plüton arasındaki, ki retro iken Plüton biraz da sinsi çalışır, arasındaki kare açı benliğiniz ve toplumsal kimliğiniz arasında bir gerilim ortaya koyuyor. Kariyer hedefleriniz, toplum önünüzdeki imajınız değişim geçiriyor olabilir. Kendi isteklerinizle iş hayatınız arasında çatışmalar sizi yeni kararlar almaya zorlayabilir. Artık sizi yormuş olan, sizi siz olmaktan çıkaran yapıları geride bırakma zamanı gelmiş olabilir. Yine dolunay esnasında Mars ile Uranüs arasında bir kare açı var. 4. evinizdeki Aslan burcundaki Mars Uranüs ile kare açı yapıyor. Bu görünüm ev içi huzursuzluklara, aile bireyleriyle gerilimlere ya da ani taşınma kararlarına işaret edebilir. Kendinizi baskı altında hissediyorsanız bir patlama yaşayabilirsiniz. Ancak aceleyle alınan kararlar geri dönülemez sonuçlar doğurabilir. Bu nedenle özellikle ev, aile ve yaşam alanlarıyla ilgili konularda denge ve sağduyu ön planda olmalı. Merkür ile Neptün arasında da bir kare açı var. Bu 3. evinizdeki Merkür, Neptün arasında gerçekleşen kare açı zihinsel bulanıklara, yanlış anlaşılmalara veya unutkanlıklara açık olduğunuzu gösteriyor. Aldığınız haberlerin doğruluğunu sorgulamalı. Duyduğunuz her şeye hemen inanmamalısınız. Kardeşler, komşular, yolculuklar ya da yazılı belgelerle ilgili konularda dikkatli olun.
Zorlukların yanında olumlu destekler de mevcut. Satürn'ün hem Uranüs'e hem Plüton'a yaptığı olumlu açılar sizlere gizli gücünüzü fark etme, yapıcı dönüşümler gerçekleştirme ve hayatınızda kalıcı düzenlemeler yapma fırsatı sunuyor. Eğer içsel disiplini korursanız bu dolunay size sağlam bir temel sunabilir. Sevgili boğalar, bu dolunay sizleri ruhsal, maddi ve duygusal anlamda derin bir temizlenmeye ve dönüşüme davet ediyor. Artık size ait olmayan yükleri, korkuları, borçları ve bağımlılıkları bırakma zamanındasınız. Kendinizi yenilemenin yolu hem içsel dünyanızı hem de dış dünyadaki değerlerinizi yeniden yapılandırmakta geçiyor. Kendimi neye teslim ediyorum? Hangi duygular beni geride tutuyor? Hangi maddi ve manevi bağlardan özgürleşmeliyim? Bu sorular Dolunay'ın size sunduğu farkındalık kapısını aralayacaktır. Dolunayınız şifalı, farkındalıklı ve özgürleştirici olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Merhaba ikizler, Dolunay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 11 Haziran 2025'te Yay burcunun 20 derece 40 dakikasında saat 10.46'da bir dolunayımız var. Bu dolunay sizin için ilişkiler, denge, benlik ve karşıtlık üzerine güçlü bir farkındalık sürecini başlatıyor. Bu dolunay tam da 7. evinizde, yani karşıtlar evinde meydana geliyor. Karşınızdaki insanlarla kurduğunuz bağlar, ortaklıklar, evlilik ya da işbirlikleri bu dolunayın ana konularını oluşturuyor. Güneş size yani kişiliğinizi, dışa yansımanızı ve bireysel duruşunuzu temsil eden alanda parlıyor. Bu gökyüzü enerjisiyle birlikte ben kimim ve ilişki içinde nasıl var oluyorum sorusu gündeminize yerleşiyor. Kendi kimliğinizi korurken karşınızdaki ile sağlıklı bir ortaklık kurmanın yollarını keşfetmeye davet ediliyorsunuz. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Dolunay 10. evinizdeki Kuzey Ay düğümü ve 4. evinizdeki Güney Ay düğümü ile kare açıda. Bu görünüm sizi hem geçmişten gelen ailevi kodlarla yüzleştiriyor hem de toplumsal alanda yeni bir yön tayin etmeye zorluyor. Ev, aile sorumlulukları ile kariyer hedefleriniz arasında denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Geçmişte kalan güvenli alanlara çekilmek yerine sizi büyüten ve potansiyelinizi ortaya çıkaran yolları seçmelisiniz. Toplumun önündeki rolünüzü yeniden tanımlayabilir, yeni bir ünvan ya da görev alabilirsiniz. Bu dolunayla birlikte özel hayatınız ile toplumsal hayatınız arasında yeni bir denge kurma zorunluluğu ortaya çıkıyor. Yine bu dolunay esnasında Satürn-Neptün kavuşumunun Jüpiter'le bir kare açısı var. Haritanızın 11. evinde kavuşan Satürn ve Neptün hayalleriniz ile gerçeklik arasında bir yüzleşme başlatıyor. Kimlerle aynı hayali paylaşıyorsunuz? Hangi sosyal çevre sizin büyümenize katkı sağlıyor? Hangileri sizi aşağı çekiyor? Bu süreçte bazı arkadaşlıkları sonlandırabilir, bazı topluluklarla yollarınızı ayırabilirsiniz. Yengeç burcundaki Jüpiter'in bu kavuşma yaptığı kare açı ise özellikle maddi konularda sizi zorlayabilir. Gelecek hedeflerinizin maddi kaynaklarınızla ne kadar uyumlu olduğunu sorgulayacaksınız. Gereksiz harcamalara, abartılı beklentilere ya da başkalarının yönlendirmelerine karşı dikkatli olmalısınız. Yine bu dolunay esnasında Plüto ve Venüs arasında bir kare açı var. 12. evinizdeki Venüs ile 9. evinizdeki retro Plüto arasındaki kare açı bilinçaltınızda bastırdığınız bazı duyguların açığa çıkmasına neden olabilir. İnançlarınızı sorgulayabilir. Bir seyahat, eğitim ya da yabancılarla ilgili bir mesele üzerinden büyük bir içsel dönüşüm yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda gizli kalan bir konu gün yüzüne çıkabilir ve bu bakış açınızı tamamen değiştirebilir. Bu dönem kendi değerlerinizi yeniden tanımlama ve içsel gücünüzü sezgilerinizde kullanma zamanı. Merkür ile Neptün arasında da bir kare açı var. Bayağı zorlayıcı bir dolunay bu, gördüğünüz gibi. 2. evinizdeki Merkür ile 11. evinizdeki Neptün arasında oluşan bu kare açı parasal konularda kafa karışıklıklarına işaret ediyor. Özellikle arkadaş çevresiyle maddi alışverişlere giriyorsanız dikkatli olmalısınız. Kazançlarınızla ilgili belirsizlikler yaşanabilir ya da bir projenin finansal beklentileri hayal kırıklığına uğratabilir. Bu etki alanında netlik kazanmak için sabırlı olmalı. Her bilgiyi dikkatle süzgeçten geçirmelisiniz.
Mars'la Uranüs arasında da bir kare var. Ani tepkiler, beklenmedik gelişmeler getirebilir. 3. evinizdeki Aslan Burcu'ndaki Mars ile 12. evinizdeki Uranüs arasında oluşan kare açı, iletişimde ani ve sert çıkışlara yol açabilir. Duygularınızı bastırmak yerine sağlıklı biçimde ifade etmeye çalışmalısınız. Kardeşler, yakın çevre ya da kısa yolculuklarla ilgili konularda beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Arkanızdan dönen bazı işler ortaya çıkabilir ve siz aniden tepki gösterebilirsiniz. Bu kare düşünmeden konuşma ve fevri kararlar alma riskini arttırdığı için öz denetiminizi yüksek tutmanızda fayda var. Tüm bu zorlayıcı görünümlerin yanında Satürn'ün hem Uranüs'e hem Plüton'a yaptığı olumlu açılar sizlere büyük destekler sunacak. İçsel disiplinle krizleri kontrol altına alabilir, kalıcı çözümler gerçekleştirebilirsiniz. Hayatınızda yeniden yapılanma fırsatları yakalayabilirsiniz ama bu yapı taşlarını sabır ve kararlılıkla dizmeniz gerekiyor. Sevgili ikizler, bu dolunay sizi benlik ile ilişki, aile ile kariyer, hayal ile gerçek arasında denge kurmaya çağırıyor. Hem sosyal çevrenizde hem iç dünyanızda bazı kopuşlar yaşanabilir ama bu kopuşlar yeni ve sağlam bağlantıların önünü açacaktır. Karşınızdaki insanlarla olan ilişkilerinizi gözden geçirin. Hangi bağlar sizi büyütüyor, hangileri sizi sınırlandırıyor, hayatınızda neyin artık sona gelmesi gerektiğini fark ederek yeni bir yaşam tarzına geçme zamanı geldi. Dolunayınız farkındalık, dönüşüm ve içsel netlik geçirsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Merhaba yengeçler. Dolunay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 11 Haziran 2025 tarihinde saat 16.46'da 20 derece 40 dakikada bir yay dolunayımız var. Bu dolunay sizler için özellikle günlük yaşam, sağlık, hizmet ve çalışma düzeni gibi temalarda önemli farkındalıklar getiriyor. Dolunay sizin 6. evinizde gerçekleşirken Güneş 12. evinizde yer alıyor. Bu aks bilinç ile bilinç dışını görünür oranla gizli kalanı karşı karşıya getiriyor. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı, minik de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Bu dolunayla birlikte günlük yaşamın yükleri ile içsel dünyanızdaki karmaşa arasında denge kurmak zorunda kalabilirsiniz. İş ortamınızdaki stresler sağlığınızı doğrudan etkileyebilir. Uyku düzeniniz bozulabilir, bağışıklık sisteminiz hassaslaşabilir. Aynı zamanda ruhsal anlamda geri çekilme isteğiniz artabilir. İçinize dönmek, yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Bu süreçte bedeninizi dinlemek, psikolojik olarak sizi yoran rutinleri gözden geçirmek çok önemli olacak. Bu dolunayın ay düğümlerine de bir kare açısı var. Balık burcundaki kuzey ay düğümü ve Başak'taki güney ay düğümüyle dolunayın yaptığı kare açı düşünce biçiminizde köklü bir dönüşüm başlatabilir. 3-9 aksı çalışıyor. Bilgi, eğitim, seyahat ve inanç sistemleriniz kısa vadeli düşüncelerden uzaklaşıp daha büyük resmi görmeye yönelmelisiniz. Eski bakış açıları, sınırlayıcı düşünce kalıpları artık size hizmet etmiyor olabilir. Yeni bir eğitime başlamak, farklı bir görüşü benimsemek ya da hukuki bir meseleyle ilgilenmek bu süreçte gündeme gelebilir. 10. evdeki Satürn ve Neptün kavuşumu da Jüpiter'e kare açıda olacak bu dolunayda. Yani kariyer, toplumsal statü ve uzun vadeli hedefler alanında kavuşan Satürn ve Neptün size büyük bir yapılandırma süreci sunuyor. Meslek hayatınızdaki belirsizlikleri artık netleştirmeniz gerekiyor. Hayalini kurduğunuz bir hedef için sorumluluk almaya hazır mısınız? Yükselenizdeki Jüpiter bu kavuşma yaptığı sert açı egonuzu fazla büyütmemeye, aşırı iyimserlikle hareket etmemeye dikkat etmeniz gerektiğini söylüyor. Yapabilirim demek güzel ama önce gerçekten neye hazırım sorusuna dürüst cevap vermelisiniz. Bu dolunay esnasında Plüton ve Venüs arasında da bir kare açı var. 8. evinizdeki retro Plüton sinsi de çalışır üstelik retroyken. 11. evinizdeki Venüs ile arasında bir kare açı var. Sosyal çevrenizden gelen etkilerin sizi duygusal anlamda zorlayabileceğini gösteriyor. Arkadaş çevrenizden biriyle aranızda güç savaşları yaşanabilir. Maddi bir mesele ya da duygusal bir sır gündeme gelebilir.
Aynı zamanda bu etki sizi kalıplaşmış ilişki dinamiklerinden kurtulmaya itebilir. Kontrolü elinizde tutmak isterken baskıcı davranışlardan uzak durmalısınız. Yine bu dolunay esnasında Merkür ile Neptün arasında bir kare açı var. Merkür'ün 1. evinizde yer alması düşüncelerinizi daha açık ifade etmek istediğinizi gösteriyor. Ancak 10. evinizdeki Neptün ile yaptığı kare açı özellikle iş hayatınızda ya da otorite figürleriyle olan iletişiminizde kafa karışıklıkları yaratabilir. Yanlış anlaşılmalar, hayal kırıklıkları ve iletişim kazaları yaşanabilir. Net konuşmalar yapmalı, alacağınız her kararı birkaç kez gözden geçirmelisiniz. Yine dolunay esnasında Mars'la Uranüs arasında bir kare açı var. 2. evinizdeki Mars ile 11. evinizdeki Uranüs arasında oluşan kare açı, finansal konularda ani harcamalara ve sosyal çevrenizde beklenmedik gelişmelere yol açabilir. Bir dostluk sonlanabilir ya da bir gruptan ayrılma kararı alabilirsiniz. Maddi özgürlüğünüzü tehdit eden durumlara karşı hızlı ve tepkisel davranabilirsiniz. Bu etki altında mantıklı ve stratejik hareket etmek, duygusal harcamalardan uzak durmak önemli olacak. Tüm bu zorlayıcı etkiler arasında Satürn'ün Uranüs'e ve Plüton'a yaptığı uyumlu açılar da var. Size güçlü bir yapı kurma fırsatı sunuyor. Hayatınızda kriz yaratan konuların altındaki dersleri fark edebilirseniz çok daha sağlam bir temel oluşturabilirsiniz. Özellikle kariyer ve sosyal statü konularında kalıcı bir yapılandırma mümkün. Bu açılar sayesinde uzun vadeli hedeflerinize ulaşmak için gerekli olan dayanıklılığı ve sabrı gösterebileceksiniz. Sevgili yengeçler, bu dolunay sizleri görünmeyen ile görünen, bilinç dışı ile gündelik yaşam, içsel dünya ile dışsal görevler arasında bir denge kurmaya çağırıyor. Çalışma koşullarınız, sağlığınız ve gündelik düzeninizde artık işe yaramayan sistemleri bırakmanın tam zamanı. Ruhsal olarak sizi aşağı çeken insanlardan, alışkanlıklardan ya da görevlerden arınmalısınız. Bir yandan geri planda kalmak isteyebilir, diğer yandan da sahnede yer alma sorumluluğunu taşıyabilirsiniz. Her iki alanda da kendinize dürüst olun. Bu dolunay içsel dönüşümünüzü dışsal yapınıza yansıtma fırsatı taşıyor. Dolunayınız şifa, farkındalık ve yeniden yapılanma getirsin. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın. Merhaba aslanlar, Dolunay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 11 Haziran'da o saat 16.46'da 20 derece 40 dakikada bir yay dolunayımız var. Bu dolunay sizler için oldukça güçlü ve duygusal bir süreci temsil ediyor. 5. evinizde gerçekleşen bu dolunay aşk hayatınız, çocuklar, yaratıcı projeler ve kişisel mutluluğunuz gibi konulara ışık tutuyor. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve minicik de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Bu dolunayda Güneş 11. evinizde, Ay ise 5. evinizde parlıyor. Kalbinizin sesini dinlemek ile sosyal çevrenizin beklentileri arasında kalabilirsiniz. Aşk hayatınızda önemli bir karar almanız gerekebilir. Bir ilişkinin sonu ya da yeni bir başlangıç gündeme gelebilir. Eğer çocuk sahibiyseniz onların hayatında da belirleyici gelişmeler yaşanabilir. Yaratıcı işleriniz varsa bu dönemde dikkat çekebilir, başarı getirebilir. Bu dolunay ay düğümlerine de kare açıda. Ay düğümleri 2-8 yani para hattınızda maddi değerleriniz, güven ihtiyacınız. Kendi ayaklarınız üzerinde durmanız gereken bir döneme giriyorsunuz. Başkalarına maddi ya da duygusal anlamda bağlıysanız bu bağımlılıkların sınırlarını görme zorunda kalabilirsiniz. Dolunay size ne benim ne başkasının sorusunu gündeme getirecek ve dürüstçe sorduracak. Dolunay esnasında Satürn ve Neptün kavuşumunun Jüpiter'e bir kare açısı var. Koç burcunda kavuşan Satürn ve Neptün sizin 9. evinizi etkiliyor. İnançlarınız, dünya görüşünüz, akademik hayatınız ya da yurt dışı bağlantınızla ilgili belirsizlikleri netleştirmek zorundasınız. Eğitim ya da hukuki bir konu gündeminize gelebilir. Ruhsal olarak büyümek ve olgunlaşmak için bir yapı kurmalısınız. Ancak 12. evinizdeki Jüpiter bu kavuşuma kare açı yapıyor. Fazla hayalperest davranırsanız gerçeklerle yüzleşmeniz zor olabilir. Bilinçaltınızda taşıdığınız korkular
Kararsızlıklar sizi yavaşlatabilir. Bu süreçte hem inanç hem gerçeklik arasında denge kurmanız gerekecek. Plüton'la Venüs arasında bir kare açı var bu dolunay esnasında. 7. evinizdeki retro Plüton, ki sinsi de çalışır burada, ile 10. evinizdeki Venüs arasında oluşan kare açı ilişkilerinizin geleceğini, kariyer hedeflerinizde uyumlu hale getirme zorunluluğunu doğurabilir. Evliliğiniz, iş ortaklarınız ya da kariyerle ilgili güç mücadeleleri yaşanabilir. Toplumsal imajınız, özellikle romantik ilişkiler veya dış görünüşünüzle ilgili konular gündeme gelebilir. Bu etki altında duygusal ve sosyal statünüzü yeniden tanımlamanız gerekebilir. Yine bu dolunay esnasında Merkür ile Neptün arasında bir kare açı var. Gizli birlikler ve ruhsal netlikten bahsediyor. Çünkü Merkür 12. evinizde zihninizin perde arkasına yoğunlaştığınızı gösteriyor. Neptün ile yaptığı kare açı ruhsal olarak karışık duygulara neden olabilir. İçsel konuşmalarınız, sezgileriniz yoğunlaşabilir ama netlikten uzak olabilirsiniz. Kandırılmalara, aldanmalara dikkat etmelisiniz. Özellikle gizli kalması gereken bilgilere dikkat etmeniz, güven duymadığınız kişilerle derin paylaşımlardan kaçınmanız önemli. Yine dolunay esnasında Mars'la Uranüs arasında bir kare açı var. Mars 1. evinizde ve Uranüs'te 10. evinizde oluşu, özgürlük ihtiyacınızın ve bireysel duruşunuzun iş hayatınızla çarpışabileceğini gösteriyor. Aniden kariyer yönünüzü değiştirme arzusu duyabilirsiniz. Patronlar, otorite figürleriyle çatışmalar yaşanabilir. Duygusal çıkışlara dikkat etmelisiniz. İmajınızı sağlam tutmak ve fevri çıkışlardan kaçınmak sizin için çok önemli olacak. Satürn'ün destek açısı var. Zorlayıcı açılar arasında Satürn'ün Uranüs'e ve Plüton'a yaptığı olumlu açılar size güçlü bir yapılandırma fırsatı sunuyor. Kariyerinizdeki dönüşümü kontrollü ve disiplinli bir şekilde yönetebilirsiniz. Akademik ya da uluslararası projeler sizi geleceğe daha sağlam taşıyabilir. Bu destekleyici açılar sayesinde hayatınızdaki krizleri bir sıçrama tahtasına da çevirebilirsiniz. Sevgili aslanlar, bu dolunay sizlere "ben ne istiyorum" sorusunu en derin haliyle sordurabilir. Aşk, yaratıcılık, mutluluk, çocuklar ve kişisel zevkler alanında farkındalıklar yaşatacaktır. Ama bu farkındalıklar sadece sizi değil, toplumsal imajınızı, arkadaş çevrenizi, kariyer planlarınızı ve finansal sorumluluklarınızı da etkiliyor. Bu süreçte egosal tepkiler yerine içsel gücünüzü dengeli bir şekilde kullanmaya, aşırılıklardan uzak kalmaya ve duygusal derinliğinizle temas kurmaya gayret etmelisiniz. Dolunayınız umut, içsel netlik ve yaratıcı bir uyanış getirsin. Bir sonraki videoda yeniden görüşmek dileğiyle, sevgiyle kalın. Merhaba Başaklar, Dolunay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 11 Haziran 2025 tarihinde saat 16.46'da 20 derece 40 dakikada bir yay dolunayımız var. Bu dolunayla birlikte kariyer hayatınızla özel yaşamınız arasında bir denge kurma ihtiyacı gündeme gelebilir. Aile, ev, yerleşim, taşıma gibi konularla iş, statü, toplumsal öndeki duruşunuz arasında bir gerilim hattı oluşabilir. Bu dolunay sizlerin 4. ve 10. ev aksında etkili oluyor. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve minicik de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Güneş 10. evinizdeki İkizler Burcu'nda yer alırken Ay 4. evinizdeki Yay Burcu'nda parlıyor. Bir yandan kariyer hedeflerinizi netleştirmek, başarılarınızı duyurmak istiyor olabilirsiniz. Ancak diğer yandan ev ve aile hayatınızda çözülmesi gereken konular ön plana çıkabilir. Dolunaylar sonuçlanma enerjisi taşır. Bu da ev, mülk, aile büyükleri ya da ebeveynlerle ilgili bir meselenin netleşeceğini gösterebilir. Bu dolunay Balık burcundaki Kuzey Ay düğümü ve Başak burcundaki Güney Ay düğümü ile sert kare açı yapıyor. Kadersel bir kavşaktasınız sevgili Başaklar. Hayat sizi geçmişten gelen alışkanlıklarınızı bırakıp yeni bir bilinç düzeyine geçmeye zorluyor. Özellikle ilişkiler, evlilik, ortaklıklar veya sosyal statünüzle ilgili sınavlar gündeme gelebilir.
Dolunay esnasında Koç burcunda kavuşan Satürn ve Neptün 8. evinizde yer alıyor. Bu kavuşum krizler karşısında ruhsal bir dayanıklılık geliştirmeniz gerektiğini vurguluyor. Maddi konularda borçlar, miraslar, nafaka ya da eşin parası gibi dışsal kaynaklarda bazı sorumluluklar ya da belirsizlikler sizi zorlayabilir. Üstelik bu kavuşuma 11. evinizdeki Jüpiter'in yaptığı sert kare, sosyal çevrenizde ve umut bağladığınız bir projede hayal kırıklığına uğrama riskine işaret ediyor. Arkadaş çevrenizi ya da bir topluluğa dair beklentilerinizi sorgulayabilirsiniz. Kova burcunda retro hareketini sürdüren Plüto, 6. evinizdeki günlük işlerinize ve çalışma ortamınıza derin bir dönüşüm getirmesi mümkün. Bu sırada Boğa'daki 9. evinizde bulunan Venüs ile arasında sert kare açı, inançlar, eğitim, yurt dışı bağlantılar ya da hukuki konularla ilgili bazı zorluklara işaret edebilir. Mesleki olarak ilerlemek için fikirlerinizi savunmanız gerekebilir. Yengeç burcundaki Merkür ile 8. evinizde Neptün arasında gerçekleşen kare açı özellikle arkadaş ortamınızda ya da maddi destekler konusunda yanlış anlaşılmalara açık olduğunuzu gösteriyor. Bilgi kirliliğine karşı temkinli olmalı, duygularınıza hemen inanmamalısınız. Aslan burcundaki Mars'ın 12. evinizdeki etkisiyle bastırdığınız duygular, içsel öfke ya da geçmişten gelen meseleler gün yüzüne çıkabilir. Boğa burcundaki Uranüs ile yaptığı sert açı, kontrolünüz dışında gelişen olaylara karşı esnek olmanızı, ani kararlar vermenizi söylüyor. Riskli yatırımlar ya da yurt dışı bağlantılı maddi planlar beklenmedik şekilde değişebilir. Ancak tüm bu sert etkiler arasında Satürn'ün Uranüs ve Plüto'ya yaptığı destekleyici açılar sizlere sağlam bir temel kurma şansı sunuyor. Gerçekçi adımlar atarak hem kariyer hem de maddi hayatınızda uzun vadeli başarılar elde edebilirsiniz. Sevgili Başaklar, bu dolunay sizleri geçmişten özgürleşmeye, değerlerinizi gözden geçirmeye ve içsel olarak büyümeye davet ediyor. Kararlar alırken hem kalbinizi hem aklınızı dinlemeyi unutmayın. Dolunayınız çok verimli geçsin. Sevgiyle kalın. Boğa teraziler, Dolunay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 11 Haziran 2025'te saat 16.46'da 20 derece 40 dakikada bir yay dolunayınız var. Sizleri özellikle zihinsel süreçler, iletişim, öğrenme ve kardeşlerle ilgili konular üzerinden etkileyebilir. Ay haritanızın 3. evinde, Güneş ise 9. evinde parlıyor. Bu durum bilgiye ulaşma biçiminiz, düşünce sisteminiz, uzaklarla olan bağlantılarınız ya da eğitimle ilgili meselelerde bir aydınlanma yaşamanıza neden olabilir. Astroloji gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Bu dolunayda Ay ve Güneş Balık burcundaki Kuzey Ay düğümüne ve Başak burcundaki Güney Ay düğümüne sert açılar yapıyor. Bu da demek oluyor ki günlük hayatınızdaki zihinsel meşguliyetler ile daha büyük bir anlam arayışı arasında kalabilirsiniz. Bir yandan gerçeklerle yüzleşmek isterken diğer yandan geçmişten gelen bir alışkanlık sizi geri çekiyor olabilir. 6. evinizdeki Kuzey Ay düğümü iş hayatınızda ya da sağlık rutininizde sizi daha çok hizmet etmeye, daha fazla üretmeye yöneltiyor olabilir. 7. evinizde kavuşum yapan Satürn ve Neptün ilişkiler alanında karmaşık duygular getiriyor. Ciddi bağlar kurmak isteyebilir ancak bir yandan da hayal kırıklığı yaşamaktan çekinebilirsiniz. Jüpiter'in 10. evinizden yaptığı kare açı kariyer hayatınızda hızlı gelişmeler yaşamanıza neden olurken bu gelişmelerin özel ilişkilerinizi zorladığını fark edebilirsiniz. Yine bu dolunay esnasında Merkür ile Neptün arasında bir kare açı var. İş hayatında ya da kamu önündeki iletişim tarzına dikkat etmeniz gerektiğini gösteriyor. Yanlış anlaşılmalar ya da bulanık ifadeler sizi zor durumda bırakabilir. Açık ve net olmak büyük önem taşıyacak. Boğa burcundaki Venüs'ün Uranüs'te yaptığı bir gergin açı var. Finansal alanlarda ani değişimlere işaret ediyor. Özellikle ortak alanlar, miras, borçlar ya da eşinizin parasıyla ilgili konularda beklenmedik kararlar almanız gerekebilir. Bu noktada Plüton'un 5. evinizden kurduğu sert açı duygusal yatırımlarınızda ve çocuklarla ilgili konularda kontrolü kaybetmemeniz gerektiğini gösteriyor.
Ancak unutmadan söyleyeyim, Satürn'ün Uranüs ve Plüto'ya yaptığı destekleyici açılar yaşadığınız her zorluğun ardında sizi dönüştürecek ve yapılandıracak bir sağlam güç olduğunu hatırlatıyor. Bu dolunay zihinsel esnekliğinizi ve duygusal dayanıklılığınızı test ederken sizi olgunlaştırıyor. Sonuç olarak bu dolunay sizi fikirlerinizi sorgulama, iletişim dilinizin yeniden yapılandırma ve kariyer ilişkiler dengesinde yeni farkındalıklar kazanma fırsatı getiriyor. Duygusal tepkilerle değil, stratejik bakış açısıyla ilerlerseniz bu süreci en verimli şekilde geçirebilirsiniz. Mutlu bir dolunay, verimli bir dolunay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba akrepler. 11 Haziran 2025 tarihinde saat 16.46'da 20 derece 40 dakikada bir yay dolunayımız var. Bu dolunay sizleri maddi ve manevi değerleriniz, kazançlarınız, güven temalarınız ve kaynak paylaşımlarınız üzerinden etkileyecek. Ay haritanızın 2. evinde, Güneş ise 8. evinde parlıyor. Bu yerleşim kazanç ve harcama dengenizi gözden geçireceğiniz, sahip olduklarınızı koruma içgüdünüzde paylaşma mecburiyeti arasında kalabileceğiniz bir döneme işaret ediyor. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Bu dolunay sırasında Ay ve Güneş Balık burcundaki Kuzey Ay düğümü ile sert bir kare açı yapıyor. Bu durum sizleri 5. ev yani aşk, çocuklar, yaratıcılık, hobiler ve risk alma alanında kadersel değişimlere zorluyor. Aynı zamanda Başak burcundaki Güney Ay düğümüne de kare açı olduğundan geçmişte inşa ettiğiniz sosyal ilişkiler, ait olduğunuz çevreler ya da grup dinamikleriniz bu süreçte test edilebilir. Kendinizi ifade etme şekliniz ve değer algınız değişiyor olabilir. Koç burcundaki Satürn ve Neptün kavuşumu 6. evinize düşüyor. Günlük düzeniniz, çalışma hayatınız, sağlığınız ve sorumluluklarınızla ilgili olarak karmaşık ama yapılandırıcı bir dönemdesiniz. Özellikle Yengeç burcundaki Jüpiter'in bu kavuşuma yaptığı kare açı uzaklarla ilgili işlerinizi, akademik süreçleri, hukuki meseleleri ya da inanç sistemlerinizi sorgulamanıza neden olabilir. Rutinlerinizi dönüştürme zamanı gelmiş olabilir. Retro pozisyondaki Plüton'un 4. evinizdeki etkisi ailevi meseleleri ve geçmişten gelen derin kökleri gün yüzüne çıkarabilir. Aynı zamanda Boğa burcundaki Venüs ile yaptığı kare açı özel ilişkilerinizde güven krizlerine veya finansal ortaklıklarda denge bozulmalarına neden olabilir. Merkür'ün de Neptün'le yaptığı bir kare açı var. Bu dolunay esnasında iletişimde karmaşaya, açık bir dönemden geçtiğinizi gösteriyor. Özellikle eğitim, seyahat, medya ya da hukuki alanlarda karar verirken dikkatli olmalısınız. Mars ve Uranüs arasındaki kare ise kariyerinizde özel hayatınız arasında ani ve beklenmedik gerilimlere açık olduğunuzu vurguluyor. Ancak bu yoğun enerjiler arasında Satürn'ün Uranüs ve Plüto ile yaptığı destekleyici açılar sizleri daha sağlam temeller kurmanız için fırsatlar sunuyor. Bu dolunay sayesinde artık sizin için değerli olmayanı bırakma ve yeniye yer açma gücünü kendinizde bulabilirsiniz. Sevgili akrepler, bu dolunay sizleri hem maddi hem manevi anlamda dönüştürmek, derinleştirmek ve kendi değerinizin ne olduğunu fark etmeniz için güçlü bir fırsat sunuyor. Verimli bir dolunay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba yaylar, 11 Haziran 2025 tarihinde saat 16.46'da 20 derece 40 dakikada Yay burcunda yani sizin burcunuzda gerçekleşecek dolunay sizleri hayatınızın merkezine yerleştiriyor. Güneş karşı burcunuz olan ikizlerde ve 7. evinizde yer alırken Ay sizin 1. evinizde parlıyor. Bu dolunay ben ile biz arasındaki dengeyi sorgulamanıza neden olabilir. İlişkilerde nerede durduğunuz, nasıl göründüğünüz, beklentileriniz ve kendinizi ortaya koyma biçiminiz bu süreçte ön planda olacaktır. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi,
Yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Bu dolunayda Güneş ve Ay Balık burcundaki Kuzey Ay düğümü ve Başak'taki Güney Ay düğümü ile sert bir kare açı yapıyor. Düğümlerin 4. ve 10. evlerinize denk gelmesiyle birlikte aile ile kariyer, içsel güvenlik ile toplumsal statü arasında bir denge kurmakta zorlanabilirsiniz. Bu hayatınızda yeni bir sayfa açmak için geçmişten gelen alışkanlıkları ya da üzerinizde baskı kuran ailevi sorumlulukları artık gözden geçirme zamanı gelmiş olabilir. Koç burcundaki Satürn ve Neptün 5. evinizde kavuşumda ve Yengeç burcundaki Jüpiter bu kavuşuma sert bir kare açı yapıyor olacak bu dolunay esnasında. Bu durum aşk hayatınızda ya da çocuklarla ilgili konularda bir sorumluluk alma ama aynı zamanda kafa karışıklığı yaşama potansiyelinizi gösteriyor. Eğlenceli konulara dair ciddi kararlar almanız ya da yaratıcı projelerinizi yapılandırmanız gerekebilir. Ancak Jüpiter'in 8. evdeki konumu bu süreçte başkalarından gelecek desteklerin de önem kazandığını vurguluyor. Merkür'ün Neptün'le yaptığı kare açı bu dolunay esnasında ortak finansal kaynaklar, borçlar ya da miras konularında kafa karışıklığına işaret edebilir. Yanıltıcı bilgilere karşı dikkatli olmanızda fayda var. Kararlarınızı aceleye getirmemeli, detayları netleştirmelisiniz. Retro Plüton ile Venüs arasında da bir kare açı var bu dolunay esnasında. Retro Plüton biraz sesli de çalışır ve 3. evinizde. Neptün ile yaptığı kare açı yakın çevreniz, kardeşler ya da eğitim konularında bir dönüşümü beraberinde getiriyor. Düşünce yapınızı değiştirmeye zorlayan gelişmeler yaşanabilir. Venüs'ün 6. evde oluşu iş arkadaşlarınızla olan ilişkilerde gerilim yaratabilir. Bu süreçte aşırı eleştirel veya takıntılı bir tutumdan uzak durmalısınız. Mars'la Uranüs arasında da bir kare açı var bu dolunay esnasında. Gündelik hayatınızda beklenmedik gelişmeleri, özellikle de sağlık ve iş ortamında sürpriz çıkışları beraberinde getirebilir. Stres yönetimi bu süreçte çok önemli olacak. Neyse ki Satürn'ün Uranüs'e ve Plüto'ya yaptığı destekleyici açılar var. Yaşadığınız krizleri fırsata dönüştürme potansiyelini veriyor bu da. Sarsıcı etkiler uzun vadeli bir yapılanmanın temelini oluşturabilir. Sevgili yaylar, bu dolunayla birlikte hayatınızda ben kimim, nasıl görünmek istiyorum, nasıl bir ilişki içindeyim ve bu ilişki beni besliyor mu gibi sorulara dürüst cevaplar verme zamanı. Kendinizi ortaya koyarken ilişkilerinizde ve yaşam yönünüzü yeniden tanımlama şansına sahipsiniz. Cesur olun ama ölçülü hareket etmeyi unutmayın. Verimli bir dolunay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba oğlaklar, Dolunay Özel Gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 11 Haziran 2025 tarihinde saat 16.46'da 20 derece 40 dakikada bir yay dolunayımız var. Bu dolunay sizler için 12. evinizde parlıyor. Bu dolunay görünmeyeni görünür kılan, perde arkasına dönen olayları açığa çıkaran güçlü bir aydınlanma getiriyor. Ruhsal dünyanız, bilinçaltınız, inziva ihtiyacınız ve arka planda yürüttüğünüz çalışmalar bu dönemde yoğun şekilde gündeminize taşınabilir. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için çok teşekkür ederim. Güneş ise tam karşıt eviniz olan 6. evde günlük rutinleriniz, iş ortamınız ve sağlık konularında ilgili alanlarda ışık tutuyor. Ay ve Güneş'in hem balıktaki Kuzey Ay düğümüne hem de Başak'taki Güney Ay düğüme yaptığı sert açı ilişkileri, alışkanlıklarınızı sorgulamaya itebilir. Belki de bugüne kadar göz ardı ettiğiniz bir sağlık meselesi ya da bastırdığınız bir psikolojik konu şimdi iyileşmek üzere yüzeye çıkıyor. Balık burcunda yer alan Kuzey Ay düğümü 3. evinizdeyken bu dolunay sizleri zihinsel kalıplarınızı kırmaya, farklı düşünce biçimlerini benimsemeye ve daha açık bir iletişim tarzı geliştirmeye çağırıyor. Güney Ay düğümü ise 9. evinizde katı inançlardan, dogmalardan ya da size artık hizmet etmeyen bakış açılarından özgürleşmeniz gerektiğini hatırlatıyor. Dolunay anında Koç burcunda kavuşan Satürn ve Neptün 4. evinizde yer alıyor.
Bu kavuşum aile hayatınız, eviniz ve içsel güvenlik alanlarınızla ilgili konularda hayallerinize, sorumluluklarınızı dengelemek zorunda kalacağınızı gösteriyor. Ancak bu kavuşum Güneş burcundaki Jüpiter'den sert bir kare açı alıyor. İkili ilişkilerde, özellikle evlilik ve ortaklık gibi yasal bağlara dayalı ilişkilerde aşırı beklentiler veya gerçek dışı tutumlar hayal kırıklığına neden olabilir. Merkür de bu süreçte Yengeç burcunda ilerliyor. Neptün'e kare yapıyor. Partnerinizle aranızda yanlış anlaşılmalar yaşanabilir. Karşılıklı beklentiler net bir şekilde ifade edilmediğinde kafa karışıklıkları ortaya çıkabilir. Bu dönemde önemli konuşmaları mümkünse dolunay sonrasına ertelemeniz faydalı olabilir. Mars'ın 8. evinizde Uranüs'le yaptığı kare açı ise finansal krizleri ya da ani gelişen miras, vergi, borç meselelerini gündeme taşıyabilir. Ortak kaynaklarda sürpriz bir gelişme yaşanabilir. Ancak Satürn'ün Uranüs'e ve Plüto'ya yaptığı destekleyici açılar uzun vadeli stratejilerle bu krizlerin üstesinden gelebileceğinizi gösteriyor. Plüton'un 2. evinizdeki etkisi kendi değerinizi yeniden tanımlama sürecinizin devam ettiğini gösteriyor. Boğa burcundaki Venüs ile yaptığı kare ise aşk hayatınızda veya yatırımlarınızda sizi yeniden düşünmeye zorlayabilir. Bu süreçte hangi değerler uğruna mücadele ettiğinizi ve neleri sürdürüp neleri bırakmanız gerektiğini çok daha net görebileceksiniz. Sevgili oğlaklar, bu dolunay sizlere içsel bir temizlik, zihinsel bir arınma ve ruhsal bir uyanış fırsatı sunuyor. Geri planda kalmış, çözümlemeyi bekleyen her şey artık dikkat istiyor. Yavaşlayın, dinleyin ve kalbinizin rehberliğine güvenin. Yeni bir başlangıç, görünmeyen bir sorun ardında sizleri bekliyor olabilir. Verimli bir dolunay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba Kovalar, Dolunay Özel Gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 11 Haziran 2025 tarihinde saat 16.46'da 20 derece 40 dakikada bir yay dolunayımız var. Yay burcunda gerçekleşecek bu dolunay sizin için 11. evinizde parlıyor. Bu dolunay sosyal çevreniz, arkadaş gruplarınız, topluluklar içindeki rolünüz ve uzun vadeli hedeflerinizle ilgili önemli farkındalıklar getiriyor. Geçmişten bu yana üzerinde çalıştığınız bir projenin sonuçlarını alabilir ya da bazı arkadaşlıkları gözden geçirme kararı verebilirsiniz. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Dolunay karşısında yer alan Güneş ise 5. evinizde, yani yeni aşk, yaratıcılık, hobiler ve çocuklarla ilgili konularda ışık tutuyor. Bu dönemde ben ne istiyorum sorusuyla toplum benden ne bekliyor sorusu arasında bir denge kurmanız gerekebilir. Güneş ve Ay'ın hem Balık burcundaki Kuzey Ay düğümüne hem de Başak burcundaki Güney Ay düğümüne yaptığı kare açı sizleri özellikle maddi konularda bir yüzleşmeye itebilir. 2. ve 8. ev hattı çalışıyor, yani para hattınız. Para kazanma yöntemleriniz, başkalarından gelen destekler, borçlar, yatırımlar ya da özdeğer duygunuz sorgulanabilir. Koç burcundaki Satürn ve Neptün kavuşumu 3. evinizde gerçekleşiyor. Bu etki düşünme tarzınız, yakın çevrenizle olan ilişkileriniz ve iletişim biçiminiz üzerinde büyük bir yeniden yapılanma sürecini başlatıyor. Ancak bu kavuşum Yengeç burcundaki Jüpiter'den aldığı kare açıyla biraz kafa karışıklığı yaratabilir. Günlük iş temponuzda, iş arkadaşlarınızla ilişkilerinizde veya sağlıkla ilgili konularda gerçeklerden uzaklaşmamaya özen göstermelisiniz. Merkür de Yengeç burcunda ilerliyor ve Neptün'e kare açı yapıyor. Günlük konuşmalarınızda, iş ortamınızda ya da sağlıkla ilgili konularda bilgi kirliliğine açık olabilirsiniz. Söylenen her şeye hemen inanmadan önce detaylıca sorgulamanızda fayda var. Plüton'un burcunuzdaki retro pozisyonu, ki biraz da sinsi çalışır retro pozisyondayken Plüton, ve Boğa burcundaki Venüs'e yaptığı kare açı ise ev, aile konularında ya da içsel güvende hissettiğiniz alanlarda dönüşüm zamanının geldiğini gösteriyor. Artık size ait olmayan rollerden çıkma ve duygusal bağlarınızı yeniden tanımlama sürecindesiniz. Aile içinde veya yaşam alanlarınızda ilgili ani kararlar alabilirsiniz.
Mars'ın 7. evinizdeki hareketi ilişkilerde yoğun ve hatta zaman zaman agresif enerjilere işaret ediyor. Karşıt burcunuz olan Aslan'daki Mars, Uranüs ile kare açı yaptığı için partnerinizle aranızda ani tartışmalar ya da kararlar gündeme getirebilir. Ancak unutmayın, bu gerginliğin içinde özgürleşme ve yeniden yapılanma potansiyeli de var. Şanslıyız ki Satürn'ün Uranüs'e ve Plüto'ya destekleyici açıları var ve bu krizleri fırsata çevirebileceğinizi gösteriyor. Eğer doğru planlama yaparsanız, iletişimde sağlam zeminler kurarak aile içinde ve ilişkilerde yapıcı adımlar atabilirsiniz. Sevgili kovalar, bu dolunay sizleri bir yol ayrımına getiriyor. Kiminle yürümek istediğinize, hangi gruba ait hissettiğinize ve bireysel yaratıcılığınızı toplumsal katkıya nasıl dönüştürebileceğinize karar verme zamanı. Kendinize dürüst olun ve sizi aşağı çeken bağlardan özgürleşin. Geleceğinizi bugünden inşa ediyorsunuz. Verimli bir dolunay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın. Merhaba balıklar, Dolunay özel gökyüzü gündemine hoş geldiniz. 11 Haziran 2025 tarihinde saat 16.46'da 20 derece 40 dakikada bir yay dolunayınız var. Bu dolunay haritanızın 10. evinde, yani kariyer, toplumsal statü, hedefler ve görünür başarılar alanında parlıyor. Bu dolunay iş hayatınızla ilgili önemli farkındalıkları beraberinde getirebilir. Uzun zamandır emek verdiğiniz bir konuda sonuç alabilir, bir terfi ya da görev değişikliği yaşanabilir veya yöneticilerle ilişkilerinizde netleşmeler olabilir. Astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, yorum bırakmayı ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Karşıt açıyla etkileşimde olan Güneş ise 4. evinizde, ev, aile ve içsel güvenlik konularını aydınlatıyor. Bu da gösteriyor ki iş ve özel hayat arasında bir denge kurmanız gereken bir süreçtesiniz. Aileniz ve kariyeriniz arasında bir seçim yapma zorunluluğu doğabilir. Üstelik bu dolunay sizin burcunuzdaki kuzey ay düğümü ve 7. evinizdeki güney ay düğümü ile sert açılar yapıyor. Bu durum ilişkilerdeki eski kalıpları kırmanızı ve artık benliğinizi daha fazla sahiplenmenizi istiyor. Gelen açı kadersel, yani hayatınızın direksiyonuna geçmeniz gereken bir eşikte olabilirsiniz. Koç burcundaki Satürn ve Neptün'ün 2. evinizdeki kavuşumu, gelir kaynaklarınız ve maddi özgüveninizle ilgili yeniden yapılanma sürecini başlatıyor. Bu süreçte hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için sağlam bir zemin kurmanız gerekebilir. Ancak Yengeç burcundaki Jüpiter'in bu kavuşuma yaptığı kare, özellikle ailevi destekler ya da evle ilgili masraflar konusunda bazı belirsizlikler ve aşırı iyimser beklentiler yaratabilir. Merkür'ün 5. evinizdeki seyri size yaratıcı fikirler, çocuklarla ilgili gündemler veya aşk hayatınızda daha fazla iletişim fırsatı sunarken, Neptün'e yaptığı kare açığı bu alanlarda kafa karışıklığına da açık olduğunuzu gösteriyor. Özellikle finansal yatırımlarda veya sevgi temelli kararlarınızda daha dikkatli olmanız gereken bir dönem. 12. evinizdeki retro Plüto 3. evinizdeki Venüs'e kare açı yapıyor. Bu açı zihinsel sağlığınızı, iletişim tarzınızı ve yakın çevreyle olan bağlarınızı etkileyebilir. Bastırdığınız duyguların aniden dışa vurulması, bazı yüzleşmeleri ve duygusal dönüşümleri beraberinde getirebilir. Mars'ın Uranüs'e yaptığı kare açı ise iş ortamınızda ani gelişmeleri ve beklenmedik stresleri beraberinde getirebilir. Sağlığınıza dikkat etmeniz, özellikle sinir sistemi, boyun, boğaz bölgesiyle ilgili hassasiyetlerde tedbirli olmanız faydalı olacaktır. Trafikte, kısa yolculuklarda ve iletişimde ani çıkışlardan uzak durmalısınız. Ancak bu zorlu etkilerin içinde Satürn'ün hem Uranüs'e hem de Plüto'ya yaptığı destekleyici açılar sayesinde sağlam adımlar atarsanız krizleri güçlü bir yapı taşlarına dönüştürmeniz mümkün. Disiplinli ve stratejik davrandığınız sürece yaşanan her zorluk sizleri içsel olarak büyütecektir.
Sevgili balıklar, bu dolunay sizlerden artık kendi merkezinizde kalmanızı, dış dünyanın beklentilerinden ziyade içsel gücünüzle hareket etmenizi istiyor. Başkalarına değil, kendi yolunuza odaklandığınızda hem özel hayatınız hem kariyerinizde uzun vadeli başarıların temellerini atabilirsiniz. Verimli bir dolunay süreci geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın efendim. Yay burcundaki bu dolunay hepimize şunu hatırlatıyor. Gerçek özgürlük sadece dış koşullarda değil, zihinsel sınırlarımızı aşmakta ve inançlarımızı yeniden yapılandırmakta gizli. Kendi hikayenizin kahramanı olmayı seçtiğinizde hiçbir dış etki sizi yolunuzdan saptıramaz. Unutmayın, her dolunay bir tamamlanmadır ama aynı zamanda yeni bir içsel başlangıcın kapısıdır. Gökyüzü her zaman konuşur, yeter ki siz yüreğinizle dinlemeyi seçin. Bir sonraki astrolojik durakta yeniden buluşmak dileğiyle ışığınız hep parlasın.